Hepinize selamlar. Bu videoda sizlerle birlikte YouTube kanalının genel durumundan bahsetmek istedim. Aslında bir süredir bildiğiniz gibi düzenli bir şekilde içerik atmaya çalışıyorum. Yani yaklaşık haftada 2 tane video bir ay boyunca atmayı denedim ve bunu shortslarla birlikte desteklemeye çalıştım. Aslında bunun ötesinde kanal yaklaşık bir yıllık diyebilirim. Ve bazı videolarda iyi bir ivme yakaladığımı söyleyebilirim ama bazılarında da beklediğim verimi alamadım. Bunun nedenlerini ve hani bununla alakalı işte sizlerin belki yeni başlayacak olanların neler yapabileceğinden bahsedeceğiz. Küçük bir YouTube kanalı olarak kendi deneyimlerimden ve daha önceki tecrübelerimden bu videoda bahsedeceğim. İsterseniz detaylara geçelim. Önceki videolarda da bahsettiğim gibi önemli olan şeylerden bir tanesi düzenli içerik atmaydı ve bununla alakalı yaklaşık bir ay kadar düzenli içerik ürettim. Bunlarla alakalı pazartesi ve cuma haftada 2 defa yayına girecek şekilde bunları planladım. Ve bazılarında YouTube'un bana yani bundan nasıl bir reaksiyon aldığımdan bahsedeceğim aslında. Yani bunun ne gibi bir faydaları olduğundan bahsedeceğim. Bir yandan da ürettiğim içerikte ne gibi handikaplarla aslında karşılaşıyorum. Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi ilk bahsetmek istediğim gördüğünüz gibi hani benim kanalımdaki içerik kısmından da hani gördüğünüz gibi videoları özellikle şu video 30 Nisan 2024 tarihinde atmıştım ve ondan sonra bir 30 dakikalık bir videomuz oldu. Ve bu videoda aslında iyi bir ivme yakaladığımı söyleyebilirim. Yaklaşık bir 5300 izlenme kadar aldı. Ve şu an aslında halen daha belli bir noktada izlenme almaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi önerilen videolar kısmında aslında video yani YouTube bu videoyu bir noktada öneriyor. Hatta bazı YouTube arama sonuçlarında da çıkmış. Benim için burada aslında en önemli nokta bu video 30 dakikalık bir video ama ortalama 6 dakika 23 saniye boyunca izlenmiş. Yani bu aslında bu videonun %20 seviyesinde izlendiğini gösteriyor ki bu aslında iyi bir şey. Uzun videolar olarak ve dolayısıyla bu uzun video yani izleyiciyi videoda tutmadan dolayı YouTube bu videoyu önerilen videolara da koyuyor. Belki yan tarafa da ekliyor. Belki ana sayfaya da çıkarıyor. Bilmiyorum ama az da olsa çok da olsa yaklaşık hani 48 saatte 72 izlenme almış. Aslında bu videonun güzel noktası yani yaklaşık %10'dan fazla bana bir izlenme süresi saat anlamında getirmiş ki bu aslında iyi bir şey. Dediğim gibi buradaki en önemli şeylerden birisi bence genel deneyimlerin iki kişi tarafından paylaşılması, aynı zamanda yakalayıcı da bir küçük resmin olması. Tabii bu video kendi izleyici kitlesi ve arama kelimeleri anlamında çok yüksek hacimli bir konuyu içermiyor. Dolayısıyla bu izlenme sayısının az olması bana göre normal. Ama çok kitlelere hitap eden bir video çekerseniz ve uzun süreli bir video olursa aynı zamanda kitleyi de izleyiciyi de video başında tutarsanız bu sefer videonuz daha da çok önerilecek ve daha da çok izlenecek diyebilirim. Dediğim gibi bu videonun sonrasında aslında yaklaşık her hafta 2 defa olmak üzere videolar koymaya çalıştım. Gördüğünüz gibi hani arasını çok uzatmadan ve bu videolar ortalama benim şu an kanalımda yaklaşık bir 1035 takipçi var ve ortalama 600, 500, 400, 389 yani aslında abone sayımın %50'sine yakın video başına izlenme alıyorum ki bu benim açımdan aslında iyi bir şey. Çünkü neden? Yani şöyle düşünün. 100.000 aboneli bir kanalın her attığı video ortalama 50.000 izleniyor. Ki bu aslında çok da olası bir şey değil. Aslında hani bazen tabii bazı videolarda patlayabiliyor ama yani bu aslında oraya birazcık daha ilgi olduğunu göstergesi. Tabii benim burada bu kanalda aslında en büyük beklentim algoritmayı yenmek üzere olan kısım aslında bir videonun tutması. Yani bir videonun işte ana sayfaya ya da ne bileyim başka bir yerde çok fazla önerildiği noktada çokça kişi kanalınıza gireceği için diğer videolarınızı da izleyecek, yorumlar bırakacak, belki like'lar bırakacak vesaire vesaire. O yüzden başarılı olmanız bazen tek bir videoya bağlı. Dolayısıyla ben de bunu sürekli olarak işte SEO'ya uygun hareket edecek şekilde elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum diyebilirim. Bunun haricinde isterseniz Analytics kısmını da inceleyelim. Son 28 günde 17.000 kez izlenmiş
bütün videolar. Buna shortslar da dahil. Birazdan ona da değineceğim. Ve totalde 334 saat izlenme süresi almış. Yani aslında 4000 saatin baraj olduğunu düşünürsek bu yüksek bir rakam değil. Ve son 48 saatte de 671 kez izlenmiş ve burada önemli olan nokta şu aslında. Benim uzun videolarımın yanında elimden geldiğince demin de değindiğim gibi shortslarla da desteklemeye çalışıyorum. Bunu neden yapıyorum? Çünkü algoritmayı etkileyen, hani bu benim görüşüm tabii, özellikle forumlarda vesairelerde de okuyorum. Birden fazla faktör var. Yani açıklamanıza yazdığınız SEO tarafıyla uyumlu cümleler, kelimeler, anahtar kelimeler dahil, işte ne bileyim küçük resim ya da o videonun kişiyi çok içine çekmesi, çıkmadan izlemesi ve bunun yanında shortslar da bununla alakalı. Ben de bununla alakalı ne yapıyorum? Uzun videolarımı küçük shortslar haline getiriyorum. Bunun için de ayrı bir uygulama kullanıyorum ki belki bir sonraki videoda, eğer merak ediyorsanız yoruma da mutlaka yazın. Nasıl uzun videoları küçük shortslar haline ve altyazılı bir şekilde Türkçe olarak getirdiğimi merak ediyorsanız yorum olarak yazarsanız hem uygulamayı hem de bununla alakalı bir nasıl yaptığıma dair video çekebilirim. Dolayısıyla burada gördüğünüz gibi aslında bunun hani küçük bir hali gibi altyazılı bir şekilde shorts içeriği ve bunun güzel tarafı şu aslında. Bunu sadece YouTube'da da değil, başka sosyal medya mecralarınızda hesaplarınız varsa orada da kullanabilirsiniz. Dolayısıyla 16'ya 9, 9'a 16 bir boyda olduğu için dolayısıyla Reels olarak da işte ne bileyim Shorts olarak da TikTok'da da istediğiniz her yere bu videoları paylaşabilirsiniz. Ve altyazılı olduğu için de hani sesini açmayan insanların da izleyebileceği şekilde olacak ve bu anlamda bence çok daha faydalı. Şimdi burada Shorts'larla desteklerken dikkat ettiğim noktalardan birisi zaten başlık zorunlu ve bu başlığı kullandığım uygulama otomatik olarak oluşturuyor aslında. Yani direkt videonun ismini o yapıyor. Şuradan gördüğünüz gibi dosya adını yapay zeka ile birlikte o kısımdaki bahsettiğim konuya göre videonun ismini de o yapıyor. Ben upload ettiğimde de YouTube'a başlığım direkt otomatik o olarak oluyor. Çünkü dosya adımı o belirlemişti. Dolayısıyla burada en önemli noktalardan birisi ilgili video kısmı, şu kısım. Çünkü ben burada bu shorts'u atarken ilgili video kısmında aslında ana videoma yönlendiriyorum. Yani buradaki ana video, bunda bahsettiğim işte ne bileyim sıfırdan YouTube kanalı nasıl kurulur gibi. Burada ona bahsettiğim shorts aslında orada ona link veriyor gibi düşünebilirsiniz. Ve böyle olunca tabii ne oluyor? O kişi shorts ekranında bu videoyu gördüğünde ve detayını öğrenmek istediğinde hemen orada alt tarafta çıkan kısımdan direkt o videoya tıklayıp videoyu izleyebiliyor uzun halini. Ve bu benim için yine algoritma anlamında iyi bir hareket. Çünkü shorts'u izleyen kişilerden yakaladığınız bir kişiyi ve uzun videonuza yönlendirdiniz ve o uzun videonuzu daha da çok önermeye aslında, yani hani patlatmaya bir nevi faydalı diyebilirim. Dediğim gibi shorts'u da kullanıyorum bu anlamda elimden geldiğince. Bunun haricinde ne yapıyorum? Herhangi bir videoyu paylaştığımda, yani 48 saat çok önemli. Burada en önemli dikkat etmemiz gereken noktalardan birisi ilk 48 saat. Videonun yüklendikten sonraki kendi YouTube'daki izleyicisine göstermesinin haricinde siz eğer herhangi bir dış linkleme yoluyla YouTube'a yönlendirme yaparsanız bu kesinlikle videonuzun daha fazla önerilmesine, daha fazla işte arama sonuçlarında ilk sayfalara yer almasına kesinlikle faydası var. Dolayısıyla atıyorum kişisel bir markanız var ve bu markanızın Twitter'da, Instagram'da, TikTok'ta ya da herhangi bir mecrada takipçiniz, belli bir kitleniz var ve aynı anda oralara da bu linki paylaştığınızda, uzun videonuzun linkini, ve insanlar oraya giriş yaptığında bu sefer mesela şuradan örnek göstereyim bir tane. Erişim kısmından böyle mesela burada harici siteler ve uygulamalar kısmında bunu çokça görebilirsiniz. Ben şimdi burada tabii ne yapmışım? WhatsApp'tan belki yakın arkadaşlarıma atmışım bu videoyu ama siz eğer ne bileyim WhatsApp'ın haricinde Instagram'ınızdan da yukarı kaydır veya linke tıkla tarzı bir şey yapabilirseniz bu videonun çok daha fazla kişilere ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bu yüzden
dış sosyal medyalardan YouTube'a yönlendirme dediğim gibi en önemli diğer kısımlardan birisi. Bunun haricinde ne yapıyorum? Ben vidIQ diye bir uygulama var burada. Aşağıya linkini bırakırım isterseniz. Benim bence çok önemli bir uygulama ve benim çok işime yarıyor. Çünkü başlığı girdiğim zaman o başlığın SEO uyumlu olduğunu olup olmadığını en iyi anlayabileceğim uygulama bu. Mesela bu başlık 92, 100 üzerinden 92 olarak aslında çok iyi bir başlık diyebiliriz. Gördüğünüz gibi buradaki diğer önerdiği başlıklar işte sarı olduğu zaman 64, 100 üzerinden 64 olduğu için çok da iyi değil aslında. Gibi veya açıklamalarda da yine gördüğünüz gibi yapay zeka olarak yine vidIQ'nun burada çok daha fazla açıklama önerdiğini görüyorsunuz. Yine bu şekilde burada bahsettiğiniz mesela şu aylık rekabeti düşük bir kelime. Amsterdam dikkat edilmesi gerekenler. Bunu diyor ki açıklamalarında geçir. Ya da Amsterdam gezi rehberi rekabeti düşük açıklamalarında geçir. Ben de elimden geldiğince buradaki ilk kısımda bunları belirtmeye çalışıyorum. Ve bu anlamda da kesinlikle ve kesinlikle çok faydalı bir uygulama diyebilirim. Bunun haricinde başka ne önerim var? Buradaki tarafta vidIQ SEO skorunu görebiliyorsunuz. Şu an burada update olmamış ama yani işte kontrol listesi var. Neleri yaptığınız, neleri yapmadığınız ya da etiket sayınız işte 5 üzerinden 1 puanlıyor. Şu an 0 gözüküyor ama ben aslında bayağı bir etiket girdim. Dolayısıyla burada vidIQ skoru da çok önemli. Yani kanalınızla alakalı can damarınız bir uygulama diyebilirim. Bir Chrome uygulaması ve linke bırakacağım. Mesela bakın burada gördüğünüz gibi etiket sayısı şimdi daha güncelledi. 5 üzerinden 4. Genel olarak vidIQ skoru 45.1. Tabi bu videonun tutma oranına göre de değişiyor. İlla bunu o anki resimle düşünmeyin. Çünkü mesela bakın burada bu videonun bakalım. Tabi şu an yine 0 olarak gösteriyor ama mesela kontrol listesi bakın yeşile dönmüş. Birçok şeyi uygulamışım. Şuradaki anahtar kelimelerden aynı zamanda anahtar kelime de önerebiliyor. Dediğim gibi vidIQ aslında olmazsa olmazı bence bir YouTube kanalı olan birisi için. Hani burada mesela deminki 45 değildi, bu 64. Çünkü niye? Etiketler işte vesaire etiket hacmi, başlıktaki anahtar kelimeler olarak bayağı bir şeye uyduğunu gösteriyor ve bu anlamda da mesela bakın 79 olmasına rağmen bu video iyi performans göstermiş. Dolayısıyla diğer önemli noktalardan birisi de vidIQ diyebilirim. Bunun haricinde son olarak ne yapıyorum? Yani son olarak demeyeyim, bir şeyden daha bahsedeceğim. Sonra para kazanma kısmına geleceğim. Altyazı ve sesler. Burada da uygulamaya çalıştığım en önemli noktalardan birisi aslında altyazı eklemek. Yani herhangi bir videoyu attığımda ona farklı altyazılar eklemeye çalışıyorum. Mesela bunu da eklememişim ama mesela size birçok eklediğim bir tane göstermeye çalışayım. Mesela bakın bu videoda mesela Flemenkçe altyazı eklemişim, İngilizce eklemişim, Almanca eklemişim, Türkçe ve bunları yaparken de Almanca'yı ekledikten sonra da burada yine vidIQ ile birlikte bu tabi birazcık paralı bir kısmı için olan bir özellik. Diğer genel her şey bedava ama bu kısım paralı. Burada mesela başlığı otomatik olarak Almanca'ya çevirebilirsiniz. Açıklamayı da çevirebilirsiniz ve zaten dediğim gibi burada dili yani herhangi bir dil eklediğinizde ve aynı zamanda bunu açıklama işte ne bileyim başlık olarak değiştirdiğinizde herhangi bir dilde Almanca'da belki Almanya'da bu videoya denk gelebilen bir insanı yakalayabilirsiniz ve böylelikle o videoda Almanya'dan da izleyici çekebilirsiniz ve bu anlamda bence çok başarılı aslında. Hani bu şimdi yapay zeka ile birlikte MrBeast'teki gibi aslında artık videoların hani Türkçe konuşsak bile aynı Ruhi Çenet'teki gibi işte ne bileyim İngilizce, Almanca farklı dil ses çevirileriyle çıkabileceğini söylüyorlar ama şu an geçici çözüm olarak bence altyazı seçeneğini ekleyebilirsiniz. Dil ekle dedikten sonra buradan herhangi bir dile ekleyip zaten Türkçeyi otomatik olarak çevireceği için istediğiniz dile Kore dili de olsa Hint dili de olsa çevirebiliyor. O yüzden bence altyazı kullanmak da faydalı olduğunu düşünüyorum. Nitekim bazen işte ne bileyim Amerika'dan, Almanya'dan da belki izleyici denk gelebilirsiniz. Öyle olursa tabii videonuzun izlenmesi başına düşen para da gelir de daha fazla artacaktır. Ve son olarak bahsetmek istediğim nokta para kazanma.
Aslında dediğim gibi ya bu ne kadar inandırıcı olur bilmiyorum ama para kazanma benim için ilk etapta olmazsa olmaz değil. En azından YouTube'daki AdSense geliri olarak olmazsa olmaz değil. Çünkü şuna inanıyorum. YouTube'da eğer izlendiğiniz sürece 4000 saat barajı para kazanma için bir kıstas olduğu için söylüyorum. 4000 saate gelmeseniz bile, videonuz çok izlense bile o videoyu açıklamalar kısmındaki işte affiliate linki olur, herhangi bir başka bir link olur. Dijital bir ürününüze link gönderebilirsiniz. İnsanlar o videodan dolayı ona ulaşmak isterler, tıklarlar, satın alabilirler vesaire. Dolayısıyla para kazanmanın tek yolu buradaki AdSense ve YouTube izlenmelerden olan gelir değil. Dolayısıyla bence bu şekilde düşünüp direkt oraya odaklanmamanızı tavsiye ederim. Ve burada hani benim genel olarak bu şu an ne durumda olduğumu görmek için de şöyle yapabiliriz. 1000 abone barajını geçmişim. Yeni geçti bunu. Ve 1035 abone şu an. Ve burada yapılması gereken şu an tek aslında kalan şey 4000 saat izlenme kısmının 1611 kısmı dolmuş. Yani yaklaşık bir 2400 izlenme, 2400 saat daha izlenme gibi bir zaman var. Ama dediğim gibi bu şu an benim için çok önemli değil. Benim için önemli olan çok fazla kişiye o videonun erişmesi ve izlenmesi. Zaten eğer erişebilirse bu bar da ilerler. Ama benim için önemli olan nokta zaten uzun dönemli bir şey kurmak istediğim için sonrasında bunu linklerle ya da kendi deneyimlerimden ve memnun kaldığım şeyleri insanlara da tavsiye ederek aynı zamanda belki ileride kendi dijital ürünlerimi de oraya koyarak bunu para kazanılabilir hale de getirebilirim. Ama şu an için dediğim gibi küçük bir kanal olduğundan dolayı elimden geldiğince işin o para kazanma kısmına odaklanmadan sadece kaliteli içerik üretmeye odaklanıyorum diyebilirim. Evet, genel olarak söylemek istediklerim bunlardı. Umarım sizin için de faydalı olur ve yeni YouTube kanalı kuruyorsanız ve bunlarla alakalı daha işin başındaki bir kişiden bir takım yorumlar almak isterseniz bu video umarım sizin için de faydalı olmuştur. Genel olarak YouTube'la alakalı merak ettiğiniz sorular varsa da yorumlara mutlaka yazın. Bütün yorumların hepsini okuyorum ve onların hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Ek olarak da kanala abone olmadıysanız da abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hepiniz hoşça kalın.